2018 Mayıs'ında Avusturya'ya geldim. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdim. Viyana'da yaşıyorum. Devlet okulunda öğretmenlik yapıyorum. 25 senedir falan kendimi yazmaya adadım. 30 kadar da kitap yazdım. İşte sokaklarda insan cesetleri, bombalar. 17 gün boyunca hiç konuşmadan yaşadım. Aynı dine mensup olduğum insanlar bizi kovdu, kustu. Türkiye'de insanları önce asarlar, sonra heykelini dikerler. Bu da böyle olacak bir şey. Avusturya Viyana'dan herkese merhaba. Bugün tutunanlarda Türkçe öğretmeni Niyazi Sanlıbey ile beraberiz. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam öğretmeninize burada başladınız ama Evet. biz sizi daha çok Birleşen Gönüllere konu da olan o Aşka Son Bakış kitabından, romanından hatırlıyoruz. Yani Evet. yazarlık yönünüz de var. Evet. Bu yazarlık olayı nasıl başladı? Yatılı okulda okudum ben. Orada çok güzel bir kütüphanemiz vardı. Hem o dönemde hem de üniversitedeyken çok kitap okudum sabaha kadar. Ama yazarlık diye bir düşüncemin hiçbir zaman olmadı. Öyle bir hayalim yoktu. 1992'de ben Kırgızistan'a gittim öğretmenlik yapmaya. Orada 2 sene çalıştıktan sonra Çeçenistan'a gittim. Ben gittiğimde iç savaş vardı. Sonra Rusya ile Çeçenistan arasında savaş başladı. Ben orada öğretmenlik yapıyordum okulda. Ben savaşa canlı tanık oldum. Yani en az 3-5 defa böyle saniyelerle ölümden kurtuldum. İşte sokaklarda insan cesetleri, bombalar, böyle şeyler zihnimde çok fazla yer etmiş bilinçaltımda. Bende büyük bir travmaya neden oldu savaş. Yaklaşık 10 yıl sürdü. Oradan geldikten sonra İstanbul'da çalışırken bu travmadan böyle bir hayatın o kaosundan kurtulmak için tek çıkış kapısı oldu. O travma bende karakter değişikliğine neden olduğu için psikiyatrimin dediğine göre yazmaya başladım. 2000'li yıllardan beri de hemen hemen her gün bir şeyler yazıyorum. Toplamda bir 30 eser yazmışımdır. Bunun içinde romanlar var, hikayeler var, çocuk kitaplar var, ders kitapları var, tiyatro var. 15 Temmuz'dan sonra buraya geldikten sonra da burada da 2 tane roman yazdım. Acılar devam ediyor Evet, 15 Temmuz'da yaşadığım travma o savaştakinden daha ağır geldi bana. Savaşta siviller hedef değil, çocuklar hedef değil, kadınlar hedef değil. Askeri bölgeler, belli hedefler var. Ama 15 Temmuz'dan sonraki soykırımda biz isim isim tek tek hepimiz hedef olduğumuz için, şeytanlaştırıldığımız için, işte komşular, akrabalar, devlet, medya hepsi bizi şeytanlaştırdığı için zehirli propaganda bombardımanı o çok ağır geldi bana ve daha büyük travma yaşadım. Bendeki yani zihinsel değişimleri tetikledi aslında. Ali Toktağ Bey'in söylediği güzel bir şey var. Dünya çapında yapılan bir araştırma var. Mülteciler yeni hayatlarında hayallerindeki işleri yaparlarmış. İçlerinde ukde kalan işleri yaparlarmış. Dolayısıyla bu göçün de o yazarlığınız noktasında sizi geliştiren yönü oldu mu? Yani yeni kitaplar var mı? Çok doğru. Arnold Toynbee bir tarihçi var. O diyor ki büyük medeniyeti kuranlar diyor göçmenlerdir diyor. Günümüzde de mesela en büyük dünyayı değiştiren teknolojileri, icatları yapanların neredeyse hemen hepsi göçmenlerdir. Yani hem yazarlarda hem bilim adamlarında çok fazla örneği var. Mesela Albert Einstein işte Almanya'dan Nazi döneminde sonra Amerika'ya gidiyor ve orada çok büyük başarılar imza atıyor. Peygamberler de aslında göçmenlerdir. Onlar da dünya tarihini değiştiren insanlar. Göçmenler bir şeyi başarmak zorunda, hayatta kalmak zorunda. Daha fazla çalışıyorlar ve bir hedefleri, hayalleri oluyor. Konfor alanından çıktıkları için konfor alanından çıkmak gelişimi tetikler. O yüzden benim hem zihin dünyamda hem duygu dünyamda çok büyük kırılmalara, değişimlere ve gelişimlere neden oldu. Ben buraya geldim, kader böyle tecelli etti. Allah bir şekilde buraya gelmemizi istedi. Buraya geldiysem benim buraya gelmemin sebebi vardır. Allah hadiselerin diliyle konuşur. O yazarlığa ilk başladığım dönemde de uluslararası bir yazar olacağım. O yüzden yabancı dil öğrenmeliyim. 2 sene İngilizce kursuna gittim. Şimdi o aklıma geldi buraya geldiğimde de. Dedim ki böyle bir fırsat burada olabilir. Ben bunun için Viyana'ya ilk geldiğim günden itibaren, Avusturya'ya ilk geldiğim günden itibaren kitapları nasıl tercüme edebilirim, nasıl film çekebilirim, bunları dünya çapında nasıl yayınlayabilirim diye buna kafa yormaya başladım.
Ayrıca burada da 2 tane roman yazdım. Burada yazdığım bir roman benim en değerli ve en iyi romanım olduğunu düşünüyorum. Bunu İngilizce, Almanca'ya da çevirttirdim ben. Şöyle The Devil's Call diye, Şeytanın Çağrısı diye bir şey. Bir de kampta kalırken orada da ben bir depresyona girdim. Psikolog çağırdım. O anlatınca sen dedi doktora git, psikiyatriste git hani. İlaç kullanman lazım senin dedi. Ben ilaç kullanmayı reddettim. Ben dedim ki ona ben bu acıyı yaşamak istiyorum, yüzleşmek istiyorum. O zaman proje üret dedi. Bir orada yazdım. Bu süreci yazdım, roman olarak yazdım kendi hikayemi. Bir de bu üniversite hazırlık ya da liseler hazırlık sınav soruları falan yazdım. Onları sattım. Birinci şart konfor alanını terk etmek oluyor. O Bir çok başarı önemli. gelmesi için. Türkiye bizim için bir konfor alanı. Her şey rutin, işimiz, gücümüz yerinde. Bir körelme oluyor. Yakın körlüğü dediğimiz şey oluşuyor. Dolayısıyla yeni bir şey üretmek, inovasyon dediğimiz şey de ölüyor. Ama şimdi hem bireysel anlamda hem de toplum anlamında Allah bizi konfor alanından çıkardı ki daha dünyaya yayılalım ya da yeni bir şeyler, yeni bir metot geliştirelim, yeni insanlara ulaşalım filan diye. Buraya gelmeseydim mesela kitaplarımı başka dillerde yayınlamak gibi bir düşünce belki hiç oluşmayacaktı. Ya da ben dünyaya açılamayacaktım. Hayatımda hiç Almanca öğrenmeyecektim mesela. Ben şimdi Almanca biliyorum mesela. Bu çok büyük bir artı. Mağdur psikolojisine ben hiç girmedim. Türkiye'deyken de girmedim, buradayken de girmedim. Mesela mülteci kampında kalırken ben Türkiye'de nasıl işe gidiyorsam sabah kalkıyordum, tıraşımı oluyorum, duşumu alıyorum, giyiniyorum. Kendimi program yaptım. İşte öğlene kadar Almanca'ya yazarak çalışacağım. Öğleden sonra 1 saat gazete okuyacağım, kitap okuyacağım. Şu saatte mola vereceğim, çayımı kahvemi içeceğim. O saatten yatana kadar da video izleyeceğim. Yani o mağdur psikolojisine takıldığım zaman orada takılı kalırsam geleceği ıskalarım. Türkiye'deyken de aynı şeyi yaptım. 2 sene hiç çalışmadım, işim yoktu. Sabah kalkıyordum, bilgisayarın başına geçiyordum. Herhangi bir sipariş ya da bir anlaşma olmadığı halde bir yayın eviyle. Türkiye'deyken de ben soru yazdım mesela ne yapabilirim diye. Ve onları da sattım. Evet, Türkiye'deyken de sattım. Buraya geldikten sonra da soruları sattım. Bir şekilde geçimimize katkısı oldu. Kitaplarımızın başka dillerde yayını var mı? Kitapların başka dillerde yayını var. Prensipte anlaştık. Yayın evleri de dünya çapında ve o ülkelerde büyük yayın evleri. 6 kitapla ilgili bizim projemiz var. Bunlar hem kitap yayını hem de bu kitapların dijital platformlarda ya da sinema filmi olarak filme çekilme projeleri de var. İnşallah proje tamamlandığında dünya çapında hem kitapların yayını hem de yeni filmlerle arkadaşların karşısında olacağız. Hangi diller var? Projemizin içinde İspanyolca var, Rusça var, İngilizce, Almanca var. Bir de benim ilk çalıştığım ülke olan Kırgızistan var. Orası benim sevdiğim, ilk çalıştığım yer olduğu için ve ilk göz ağrım olduğu için Kırgızistan'da da kitaplarımın yayını olacak. Karakterlerle ilgili not alıyorum böyle. Unutuyorum diye karışmasın diye böyle. Mesela Natalya kim? İnsan kalbiyle düşünür mesela. Ben buraya yazmışım. Bunu bir yerde kullanacağım mesela. Hocam kitaplarınızı yazarken size böyle ilham olan ilginç bir konu oldu mu? Oldu. Ben İstanbul'da Fırat Kültür Merkezi'nde yazı atölyesi dersleri yapıyordum. 2000'li yılların sonuna doğru Ankara'dan bizim kursu duyan bir üniversite öğrencisi kız geldi. Duyabiliyordu ama konuşamıyordu. Felç geçirmiş, dilinde problem vardı. Ama çok mutluydu. Kendini o kadar mutlu hissediyor ki yüzünde hep gülümseme böyle. Bir de kendini üstün görüyor. Diyor ki siz konuşuyorsunuz ben konuşamıyorum diye. Ben dedim ben hikayeni yazayım bana anlatır mısın dedim. Olur anlatırım dedi. Böyle mesajı o zaman Messenger falan var oradan yazıyoruz e-posta ya da cep telefonunun mesaj bölümüne falan yazıyoruz. O şekilde anlaşıyoruz. Kurs bitti aradan zaman geçti biz bunu gazetede haber falan yaptık o zaman. Bana dedi ki hocam dedi ya bu yaşanmadan anlaşılacak bir şey değil dedi bana. O zaman ben kafamda şimşek çaktı. Dedim ya ben o zaman tam da böyle Şubat tatilinin öncesi. Ben de derse gitmeyeceğim o zaman. 17 günüm var. Hemen o gün ev halkını topladım. Dedim ki ben 17 gün konuşmadan yaşayacağım. 17 gün boyunca hiç konuşmadan yaşadım. Bu şeyde de Kur'an-ı Kerim'de de var. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'da da Allah'ın emri var. 3 gün konuşma diye. Tek amacım o kızın duygularını anlamaktı. Yani neden kendini mutlu ediyor konuşamadığı için. Ve anladım.
gerçekten konuşmazsa insanın içi o kadar derinleşiyor ki, o kadar temizleniyor, o kadar hafifliyor, o kadar mutlu oluyorsun ki. Konuşmaya başladığımda ağladım ben. Niye konuşuyorum diye. Çok üzüldüm onu. Yani çok değerli bir hazine kaybetmişim gibi üzüldüm. O kadar değerli bir şeydi benim için. Ve çok mutlu olduğum bir dönemdi 17 gün. Ondan sonra onun hikayesini yazdım. Bu hikayeyi de çevirttirdim ben. Piece of Silence diye İngilizcesi var. Yayıncı arkadaşlarla ya da editör arkadaşlarla falan da görüşüyorum. Bu hikaye çok ilginç buluyor ve dünya çapında da bunu yani bir şey yapmayı düşünüyoruz. Hem kitap olarak hem film olarak da bir şey düşünüyoruz yani. Tabii böyle değişik yaşanmışlıklarımız var. Genelde böyle durumlarda daha çocukluğa kadar iniyorlar. Evet, Biz de isterseniz o günlere bir gidelim. evet, Şöyle sizi de bir tanımış olalım o günlerden. evet. Nasıl bir ailede doğdunuz? Anne baba ne iş yapardı? Nasıl bir çocukluğunuz geçti? 1971'de Kütahya Gediz Erdoğmuş köyünde doğdum. Babam o zamanlar ben doğduğumda inşaatta amelelik yapıyordu. 8-9 yaşlarına falan geldiğimde devlet memuriyetine girdi. Devlet hastanesinde. Sonra ben ilkokulda sonra sınava girdim. Öğretmen lisesinde okudum ben sınavı kazanıp. Eskişehir Yunus Emre Öğretmen Lisesi'nde okudum. 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdim. Amasya Eğitim Fakültesini bitirdim 1992'de. O zamanlar Sovyetler Birliği yıkılmıştı, yeni yıkılmıştı. Böyle bir metafizik gerilimimiz var. Yurt dışına gidelim, okullar açılmış, heyecan şevk var. Kırgızistan'a gittim. İlk giden gruptayım ben. Oş'ta çalıştım 2 sene. Kırgızcam da iyidir, fena değildir. Konuşurum hala unutmadım. Kırgızistan'da 2 sene kaldıktan sonra Çeçenistan'a gittim. Ondan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir süre dershanelerde idarecilik de yaptım. Sonra o yazma işleri başlayınca bir 25 senedir falan kendimi yazmaya adadım. 2018 Mayıs'ında Avusturya'ya geldim. 15 ay mülteci kampında kaldım. 2019 Ağustos'undan beri de Viyana'da yaşıyorum. Devlet okulunda öğretmenlik yapıyorum. Avusturya'da da Avrupa'da da gelişmiş ülkelerde de toprak var, su var, madenler var, ormanlar var falan. Aynısı Türkiye'de de var. Hatta daha fazlası var. Buradaki insanlar niye zengin, oradakiler niye fakir? Aradaki tek fark demokrasi, hukuk, özgürlük. Bir de bu eğitim altyapısı olmayan, kitap okumayan, roman okumayan, felsefe okumayan insanlara özgürlük, demokrasi, hukuk çok soyut kavramları anlatmak çok zor. Burası bizim okul, Global Education Primary School. İngilizce ağırlıklı bir okul burası. 1891 miyiz, 92 mi öyle bir şey o tarihte yapılmış bir okul. İngilizce ağırlıklı eğitim veriyor. 4-5 tane burada İngilizce öğretmen var, native speaker. Çocuklar ben 4. sınıfın dersine de girdim. Orada normal bildiğin İngilizce sunum yapıyorlar. Hiç takılmadan. Ben yazar olduğum için okul idaresinin talebi üzerine 4. sınıflara yazarlık atölyesi dersi yapıyorum. Haftada 1 saat. Kurs Almanca. Yani çocuklar Almanca hikaye yazıyor. Ben ödev veriyorum ya da nasıl yazacaklarını söylüyorum. Hikaye nasıl yazılır, karakter nasıl oluşturulur. Kitapları çevirdikten sonra çocuklara da götürdüm ben. Verdim, okudular, aldım geri. Akıcı biz bırakamıyoruz. Bir dahaki hafta bir daha getir okuyalım falan. Okulda meslektaşlarıma da verdim. Onlardan bir tanesi Lydia. Aynı sınıfa biz bir dönem boyunca beraber aynı sınıfta çalıştık. Meine erste Erinnerung war, als Nerzik unsere Schule angefangen hat. Er hatte einen Sticker auf seiner Pullover mit dem Bild von Albert Einstein. Und er meinte dazu, er schaut ihn ähnlich. Also er schaut aus wie Albert Einstein. Und die Kinder waren so beeindruckt, dass sie ihm die ganze Zeit Einstein dann genannt haben. Annesine verdi kitabı okusun diye. Meine Mama war so begeistert, die hat einige gelesen und ist mittlerweile ein Fan von ihm. Hatta annesi şey de yapmış onun. Bizim o Birleşen Gönüllüleri Türkçesini izlemiş, ağlamış. Annem diyor ağladı diyor. Şey demiş, Niyazi'den nefret ediyorum, bana ağlattı falan diye. Schwärmt immer von dem Herzblut und der Seele, die in seinen Büchern und seinen Geschichten sind. Und genau das strahlen, finde ich. Gördüğüm kadarıyla yani yerel halkla irtibata geçme konusunda çok zorlanmıyorsunuz. Evet. Peki bunlarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı arkadaşlarım, Türk arkadaşlarımdan daha fazla. Tırnak içinde Avrupalılar soğuk, biz bu insanlara ulaşamıyoruz. Ya da bunlar ırkçı gibi falan söylemler. Ben bunların hiçbirine katılmıyorum. Ich finde, er ist sehr herzlich und bringt immer eine positive Stimmung im Raum. Er
ist immer sehr positiv und das schätze ich sehr an ihm als Kollege und als Mensch. So kam es dann auch relativ bald dazu, dass er mich gefragt hat, ob ich seine Bücher redigieren möchte auf Deutsch. Und mit der Lektüre seiner Bücher habe ich ihn Schritt für Schritt noch besser kennengelernt. Besonders durch seine Biografie, aber auch durch seine Romane. Denn wenn man diese liest, wird einem bewusst, wie neugierig dieser Mensch ist, wie wissbegierig, wie viel er schon gelesen hat an Philosophie, an Geschichte. Denn überall hat er sich Inspirationen geholt, holt er sich Inspirationen und verwebt diese in neue Geschichten, die anderen Menschen neue Blickwinkel liefern und starke Lektüre sind, die einen bewegt. Türk komünitesinden çok daha fazla benim entegrasyonuma, iş bulmama ve dil öğrenmeme yardım ettiler diyebilirim. Ben ilk gittiğimde, bu okula başladığımda idareciler ve diğer iş arkadaşlarımın hepsi bir şeye ihtiyacın olduğunda lütfen bize söyle, biz sana yardım edelim. Bu şekilde olaylarla karşılaştım ben. Şimdi mülteci kampına gittim ben. Viyana 350 kilometre, Slovenya sınırında 50-60 haneli bir köy. Orada bir mülteci pansiyonu. Bize hem gönüllü olarak Almanca dersi veren Maria, gönüllü olarak tiyatro dersi veren İmke vardı. Bir de şef. Şefe dedim ki ben çalışıyorum ama sandalye kötü. Gitti evinden adam dönerli sandalye getirdi bana rahat. Böyle bir herkesin kullandığı buzdolabı var. Oraya koyuyorum. Ertesi gün bakıyorum benim aldığım şeylerin yarıdan fazlası yok. Bunu şefe söyledim. Pansiyonun işletmecisine. O da gitti evinden böyle küçük mini buzdolabı getirdi. Ich bin Anton, Betreiber einer Asylunterkunft in Kärnten. Während der Tätigkeit als Asylbetreuer und Unterkunftgeber lernte ich Sanli Niazi kennen. Er wurde meinem Haus zugewiesen. Mensch, der mit allen Personen, die sich bei uns im Haus aufgehalten haben und sicherlich auch mit allen Personen im Ort und überall immer respektvoll umgegangen ist. Ich bin froh, dass ich Sanli Niazi kennenlernen durfte und werde ihn nie vergessen und ich möchte mich auf diesem Weg auch noch bei ihm bedanken für das Buch, das er mir gesendet hat, geschickt hat, Gefangen im Zeitgeist, das von ihm geschrieben wurde und ich wünsche ihm auch, dass sein größter Wunsch, ein angesehener Schriftsteller im europäischen Raum, vielleicht in Österreich, vielleicht weltweit, hoffentlich weltweit, sein Ziel zu erreichen und Eşim, çocuklar da geldikten sonra kaldığım kamptaki köyü ziyaret ettim. İşte Anton, Maria'nın ailesi ve İmke'nin ailesi. Üçü de dediler ki bizde geceleyebilirsin. Bunlarla irtibata geçmek, arkadaşlık kurmak falan zor diyorlardı. Biz yani gece evinde misafir edecek kadar hani orada. Burada referanslar ve güven vermek önemli. Kızım evlendi. Kına gecesine İmke'yi çağırdım. Yani başkalarını da çağırdım. Onu da çağırmıştım. Und dann auch zur Hochzeit nach Deutschland. Da konnte ich leider nicht hinkommen, aber bei der Henna-Party war ich und war für mich ein besonders schönes Erlebnis, dieses Fest unter Frauen mit so viel Lachen und Tanzen. Und ich habe mich da sehr willkommen gefühlt und habe mich sehr gefreut über. O 350 kilometre uzaktan işte küçük bir hediye almış. Benim kızımın kına gecesine geldi. Wir haben 2016 in Bleiburg in Kärnten eine Theatergruppe gebildet mit den Asylwerbern Bleiburgs. Niazi ist eines Tages dort in die Proben gekommen und hat mit uns gespielt. Und irgendwann ist er weggeblieben und ich hatte das Gefühl, dass es ihm nicht so gut geht. Dann haben wir uns im Café getroffen und er hat mir erzählt von seiner schwierigen Situation, von der Notwendigkeit seiner Flucht, von der Situation seiner Familie, die noch in der Türkei war. Und wir sind in Kontakt geblieben. Er hat relativ schnell einen positiven Bescheid bekommen und konnte seine Familie nachholen. Ich habe sie dann in Wien einmal besucht. Da bin ich sehr herzlich empfangen worden und mich hat es sehr beeindruckt, dass überall Zettel rumhingen, um Deutsch zu lernen. Und ich finde, ja, sie hat unglaublich schnell gut Deutsch gelernt, sich hier gut einleben kann mit seiner Familie, mit allen zusammen und sich wohlfühlt. Burada Florans var mesela Viyana'da. Eşim de geldikten sonra dedi ki ben işte sultana yardımcı olayım. 2 sene boyunca
bizim eve geldi. Her hafta ücretsiz Almanca dersi verdi bize. Ana dili İngilizce onun, İrlandalı. Ben kitapları çevirttirdim İngilizceye. İşte sen düzeltir misin? Germanistik okuduğu için dil konusunda iyi. Hani olur dedi. Kampta kalırken yazdığım şahsi hikayem. Bunu okudu, düzeltti. Neyse bitti çeviri. Başkasına zaten para verecektim. Profesyonel çalışıyorum. Bunu sen yaptın. Bu ücreti sana vermek istiyorum dedim. Niyazi, ben zor zamanlardan geçmenin ne demek olduğunu biliyorum. Senden ücret alamam. Yani ben o gün ağladım aslında. Aynı şeyi İMKE, mesela ben kardeşim hapse girdiğinde tiyatro kursu vardı. Beni teselli etmek için çay içmeye çağırdı. Ben o zaman şöyle düşündüm. İşte akrabalarımız, komşularımız, aynı dine mensup olduğumuz insanlar, aynı ırka mensup olduğumuz insanlar bizi kovdu, kustu. Ama bu insanlar sahip çıktı. Bir sabah ben işe giderken Victoria tam karşıdan geliyordu. Ben de merak ettim sabah sabah niye bizim eve doğru geliyor diye. Özür dilerim dedi, rahatsız ediyorum. Birkaç defa dedi dışarı çıkarken evimin anahtarını içeride unutuyorum. Sonra çilingir çağırmak zorunda kalıyorum. Ben dedi anahtarı size teslim edeyim, bu size dursun diye bu anahtarı bize teslim etti. Bu çok önemli bir şey. Evinizin anahtarını kime teslim edersiniz? Wie bist du sicher geworden, dass du mir deine Schlüssel anvertrauen? Ja, gute Abgegeben. Frage. Ja, gute Frage. Du bist immer freundlich, Ja. deine Familie ist immer freundlich und ich habe ein gutes Bauchgefühl. Ach so. Und dann wusste ich, das passt. Wenn ich habe ein gutes Bauchgefühl, dann mache ich's. Ganz spontan. Ja. Ja, Und wir waren ja bei euch zum Essen. Wir ja. haben euch kennengelernt. Ja. Und ihr seid immer nett und freundlich, also ich wüsste nicht, warum nicht. Samimi bir şekilde irtibata geçtiğiniz zaman bütün kapılar açılıyor. Bir adım gitmek gerekiyor ya da konfor alanından şöyle başımızı kaldırıp yukarı bakmamız gerekiyor. Yani kuyunun dibinde durmaya gerek yok. Avusturya'da 8.000 tane dernek var. Bir derneğe gitseler, üye olsalar zaten buradaki insanlar sana diyor ki nereden geldin, sen kimsin diye konuşmaya başladığında senin hikayeni öğreniyor. Ve aslında kendi derdimizi anlatmış oluyoruz. Ve kamuoyu oluşturmuş oluyoruz. Burada insanlarla o iletişim esnasında yani ilk adım atması gereken hangi taraf oluyor? Entegrasyon karşılıklıdır diye bir klişe söz var. Avusturya tarafı ya da Avrupa tarafı bunu zaten halletmiş görünüyor. Gelenleri entegre etmek için çok büyük masraflar da ediyorlar. Benim ev arkadaşım çocuklar gelmeden ben bu evin tek odasını tutmuştum. Chris. Ben de entegrasyon fonunda çalışıyorum. O bana demişti ki biz Türklere ulaşamıyoruz entegre etmek için. Onlar kendileri bir duvar örmüşler orada. Kendileri bir toplum kurmuşlar. Manav var, marketi var, restoranı var, kahvesi var. Onlar kendi içlerinde dönüyorlar. Dil öğrenme ihtiyaçları olmuyor. Zaten entegrasyona direniyorlar. Ama yeni gelenlerde tabii ki bu yok. Daha çabuk dil öğreniyorlar. Daha çabuk iş buluyorlar. Devlet kurumlarında hem poliste hem de toplum içinde demokrasi ve özgürlük yanlısı olduğumuzu farkındalar. Mağdur olduğumuzun da farkındalar. Bu diyor ki okumuş, bir düşüncesi var. Baskıcı rejime karşı direnmiş. O yüzden burada gelmiş diye. Daha böyle pozitif bakılıyor. Ev arkadaşım Chris, ben evi tutacağım zaman burada normalde banka hesap dökümü istiyorlar, maaş bordrosu istiyorlar. Chris benim ev sahibine evi tutmadan önce beni anlatmış. Bu politik göçmen, yazar. Erst nachdem ich sein Buch in der deutschen Übersetzung Der Gefangene der Zeit gelesen habe, habe ich eine Ahnung davon bekommen, wie seine Geschichte wirklich ausgesehen hat und was er und seine Familie erlebt haben und was für Widrigkeiten er überstanden hat, um es zu schaffen, in Wien einen Status zu bekommen, eine Wohnung, dass er seinem Beruf und seiner Leidenschaft weiter nachgeht, dass er seine Familie nachholt und dass er alles dies tut, ohne in einer Art und Weise negativ zu sein oder den Mut zu verlieren. Niacin hat einen starken und ich glaube fast unbeugsamen Willen, der ein sehr großer Motivator auch für mich ist
und der sehr beeindruckt. Ev sahibi benden banka hesap dökümü istemedi, maaş bordrosu istemedi. Bir de normalde sınırlı yapıyorlar sözleşmeyi. Mesela 5 yıl 10 yıl gibi. Adam sınırsız yaptı. Benim anladığım kadarıyla Niyazi Hocam, siz dünyada kendinizi en güzel şekilde ifade edebileceğiniz ve mutlu olabileceğiniz ortamı bulmuşsunuz. Orası Viyana. Evet, bunu ben ilk geldiğim günden itibaren burada hissettim. Tanıştığım insanlar, mesela Maria'nın kursuna, Almanca kursuna gittiğimde kadın şöyle yaptı. Aynen şöyle önünde saygıyla eğiliyorum. Sen niye buraya geldin o zaman dedi. Yazarsan kadın şaşırdı böyle bir şeylerle karşılaşmadığı için. Anladığım kadarıyla anlattıklarınızdan, ki hep daha çok burada yaşadıklarınızı anlattınız. Evet. Yani anılarınız burada birikmeye başlamış. Entegrasyon probleminiz yoktur. Yok. Peki bununla beraber paralelinde sormuş olayım. Türkiye'yi özlüyor musunuz? Hayır. Hiç özlemiyorum ben. Ya ben çok kırgınım. Hatta öfkeliyim bir açıdan da diyebilirim. İşte çalışarak üniversite kazandığımı, başarı, işte her şeyi biliyorlar yani. Ya da ben mesela hiç kimseye söylememişimdir. Gitmişim. Şimdi de söylemek istem da bir şey tespitini söyleyeyim. Burs vermişim mesela ama kimseye söylememişim. Ya da üniversitede okurken kalacak yer aramışız. Zorda kalmış yardım etmişiz falan. Komşumuz, akrabamız, öğrencimiz falan. Bir gün öncesine kadar seninle gurur duyuyoruz Niyazi. Sen işte İstanbul'dasın, kitap yazıyorsun, öyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun falan diyen insanlar ertesi gün hiç tanımıyorlar. Selam vermiyorlar. Korkuyor olabilirsin, tamam. Kamuoyu önünde de benimle görüşmek istemiyor olabilirsin. Ama ya bir köşede hocam ya bak biz seni biliyoruz, tanıyoruz. Bir şeye ihtiyacın var mı? Dil ucuyla bile demez mi insan mesela? Duygusal bağım tamamen koptu. Bir aidiyet duygum hiç yok. Annem babam olmasa hiç gitmesem tırnak ucu kadar acı çekmem. Yani bu acı bir şey ama benim hissettiğim duygu bu. Okullardan birinci sınıftan itibaren bize aşıladığı milliyetçilik ve devletçilik, devlet ne yaparsa yapsın ya da işte biz her şeye rağmen ülkemizi severiz falan. Bu düşüncelerde değilim ben artık. Yani devlet şu gözlük gibi bir şey yani. Nedir? Araç. Bizim inşa ettiğimiz. Bu gözlüğü kim yaptı? İnsanlar yaptı. Neden? Daha iyi görelim diye. Değil mi? Daha rahat yaşayalım diye. Devleti de niye kuruyoruz? Sağlık, güvenlik, eğitim gibi hizmetleri insanlara versin diye. Devlet bir tür insanın kölesi olması gerekir. Ama hizmet etmek yerine insanları tahakküm etmeye başlaması, benim istediğim şekilde yaşayacaksın, benim istediğim şekilde düşüneceksin, her şeyi karıştırın falan. Bu artık kölelik sistemine giriyor. Yani milliyetçiliği ve devletçiliği her türlü hukuksuzluğu meşrulaştırmak için kullanılan bir kılıf. Hatta din de bunun içinde. Yani devletin emrindeki bir din artık din ya da İslam olmaktan çıkmıştır. O putperestliğe girer artık. Din görevlisi ya da oradaki artık kitabı yazan, konuşan devletin istediği şekilde konuşmaya başladığında o devleti tapmaya başlıyor. Allah'ın istediği şekilde konuşmuyor yani. Ama ileride değişebileceği noktasında da bir pay bırakıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani, ama çok net ifade ettiniz. Değişir yani Türkiye'de her şey değişir. Bir gecede bile her şey değişir. Bir, sosyoloji ve tarih bunu gerektirir. İki, Allah bir gecede her şeyi değiştirebilir. Yani Türkiye'de insanları önce asarlar sonra heykelini dikerler. Ya biz bunun değerini bilemedik filan diye. Yani ben bunu peygamber paradoksu diye adlandırıyorum. Bu kavramı ben kendim buldum. Başka yerde var mı bilmiyorum. Peygamberler toplumu onların dünya ve ahiret saadetleri için çalışan ve toplumdan çok ileride yaşayan insanlar. Sadece peygamber paradoksu dediğim için peygamber öğrenicileri yazar olabilir, felsefeci olabilir, bilim adamı olabilir, kanaat önderi olabilir, sivil toplum örgütü olabilir. Bunlar toplumu daha konfora artsın, bilinçlensin, daha iyi bir hayat yaşasın, dünya ve ahiret saadeti olsun diye uğraşıyor. Toplum önce bunları taşlıyor ama daha sonra aradan 20 yıl, 50 yıl, 100 yıl geçiyor. Diyor ki biz ne yaptık? Adamı zulmetmişiz diyor. Sonra heykelini çekiyor, filmini çekiyor, kitabını yazıyor, gıyabında ödüller veriyor falan. Bu da böyle olacak bir şey. Türkiye bu kısır döngüden çıkabilir mi, çıkamaz mı onu bilmiyorum. Ama Avrupa bunu yaşamıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra mesela o demokrasi, hukuk kendi içinde bir şey geliştirdi.
Şark ülkeleri bunu yapamıyor nedense. Ben gittiğimde Sovyetler Birliği yeni yıkılmıştı Kırgızistan'da. Çok üzüldüler Sovyetler yıkıldığında. Çok şaşırarak izliyordum. Diyordum ki ya demokrasi işte hukuk falan daha iyi. Onların verdiği bir cevap vardı. Ben onu hiç unutmuyorum. Eskiden diyor ekmek bir kapikti diyor. Bir kapik bir kuruş yani. Şimdi diyor 10 som diyor mesela 10 ruble. Yani aç insanın demokrasi talebi olmaz. O yüzden de toplum bilerek aç bıraktıklarını düşünüyorum ben. Bu proje bence planlanmış bir şey. İşte Avusturya'da da Avrupa'da da gelişmiş ülkelerde de toprak var, su var, madenler var, ormanlar var falan. Aynısı Türkiye'de de var. Hatta daha fazlası var. Buradaki insanlar niye zengin, oradakiler niye fakir? Aradaki tek fark demokrasi, hukuk, özgürlük. Bir de bu eğitim altyapısı olmayan, kitap okumayan, roman okumayan, felsefe okumayan insanlara özgürlük, demokrasi, hukuk çok soyut kavramları anlatmak çok zor. Ben diyor özgürlüğü ne yapıyorum? Bana diyor para ver diyor mesela. Halbuki özgürlük ve demokrasi olduğunda para zaten kendiliğinden geliyor. Bunu işte anlatmak için göbeğimizi çatlatmamız lazım yani. Herkesin göreceği bir yere siz yazarsınız. Bir şey yazmak isteseydiniz ne yazardınız? Ya özgürlük her şeydir. Özgürlük benim kırmızı çizgim. Özgürlüğün bu kadar çok değerli olduğunu iliklerime kadar hissettim ben. O yüzden ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam diyebilirim. Buraya gelişinizle beraber hem sizin hem de sizin gibi arkadaşlarınız için dünya insan olma fırsatı da doğmuş oldu mu? O konuda da bir gelişim sağlamış oldu mu? Kesinlikle oldu. Bizim duygu ve düşünce dünyamızı temsil eden kurumların ya da insanların en az olduğu yer Avrupa'ydı. Milyarlarca para harcasanız bu kadar insan buraya getirmeniz, bu kadar nitelikli insan buraya gelemezdi. Burada Batı dünyasındaki insanlarla ilişkiye geçme anlamında fırsat var. Hem de Batı dillerini zorunlu öğrenme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Globalleşme imkanımız var burada. Buradaki insanlardan da çok şey öğrendim. Kampta ben şeyi fark ettim. Orada Alevi ve Kürtler vardı. Onların hikayelerini de dinledim. Alevilerin ve Kürtlerin acılarını ben orada fark ettim. Ondan sonra zaten ben aktivist olmaya karar verdim ve Amnesty'ye üye oldum. Irk, dil, din farkı gözetmeksizin bütün dünyadaki bütün insanların insani haklarını savunmaya karar verdim ben. Dünyanın bütün ülkelerine buradan mektuplar yazıyoruz. O ülkelerde mağdur olan insanlar için. Bir de burada İnsan Hakları Meydanı var. Orada her hafta gösteriler yapıyoruz. Ben zamanım oldukça hep gidiyorum oraya.